Torunlarınız sizi görünce sevinç çığlığı atıp size doğru koşup boynunuza sarılıyor mu? Yoksa bunların hiçbiri olmayıp sizi gördüklerinde kayıtsız mı kalıyorlar? Ya da sizden kaçıyorlar mı? Eğer torunlarınızla aranızda o sıcak bağ yoksa bu video tam size göre. Çünkü belki de farkında olmadan çocukların sevgisini köreltecek hatalar yapıyorsunuz. Ve en üzücü olanı da onlara sevginizi göstermeye çalışırken kendinizden uzaklaştırıyorsunuz. Peki ya size? Torunlarınızın sizi gördüğünde gözlerinde o parıltıyı görmenizi ve onların babaanne ya da dede diye koşarak size sarılmasını sağlamanın 6 sırrı olduğunu söylesem? Bugün sizinle paylaşacağım kanıtlanmış 6 yöntemle torunlarınızın size olan sevgisi artacaktır. Ve özellikle 4. sır. Çoğu babaannenin bu sırrı keşke 10 yıl önce bilseydim dediği altın bir kural. Siz de torunlarınızın en sevdiği anneanne ya da dede olmak istiyor musunuz? Bu videoda anlattığım sırları uygulayan büyükanne ve büyükbabalar torunlarıyla olan ilişkilerinde inanılmaz dönüşümler yaşadı. Başlamadan önce kanala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olduysanız başlayalım. 1. sır. Onların dilini öğrenin, çocuk dünyasına girin. Torunlarınızla güçlü bağ kurmanın en önemli sırrı, onların dilini konuşmayı öğrenmektir. Ne demek çocuk dili diye sorabilirsiniz. Çocuklar bizim gibi konuşmaz, bizim gibi düşünmez. Onların oyun, hayal, keşif, merak üzerine kurulu bambaşka bir dilleri var. Ve çoğu babaanne, anneanne bu dili öğrenmek yerine çocukları kendi dünyalarına çekmeye çalışır. İstanbul'da yaşayan Hacer Hanım, 65 yaşında, ev hanımı. 7 yaşındaki torunu Efe ile ilişkisinde büyük sorunlar yaşıyordu. Her görüşmelerinde Efe onu görünce hep sıkılıyor, televizyona yöneliyor veya odasına gidiyordu. Hacer Hanım bu duruma çok üzülüyordu. Ben bu kadar seviyorum, ona hediyeler getiriyorum, güzel sözler söylüyorum. Neden beni sevmiyor? Neden benimle vakit geçirmek istemiyor? Diye kendi kendine soruyordu. Hacer Hanım klasik babaanne davranışları sergiliyordu. Otur şuraya, seninle konuşalım. Büyüklerin konuştuğu zaman sus. Şu oyuncakları topla. Ne dağınıklık bu? Televizyonu kapat, bana bak. Ben sana güzel hikayeler anlatacağım, dinle. Bu sözlerde torununda despot babaanne imajı çiziyor ve kendisinden uzaklaştırıyordu. Çünkü babaanne geldiğinde keyifli vakit geçirmek yerine sanki okuldaymış, ders dinliyormuş gibi hissediyordu. Hacer Hanım bu durumun böyle devam edemeyeceğini anlayıp bir pedagog ile görüştü. Torunu Efe'ye yaşına uygun davranması gerektiğini, onun oyun dünyasına girmesi gerektiğini anlattı. Öğrendiği yaklaşım tarzlarını bir gün sonra torunu oyun oynarken denemeye karar verdi. Normalde yerde arabaları ile oynarken "Kalk burada oynama, oturma yerde, üstün kirlenir." derdi. Ama bu sefer yanına çömeldi ve "Vay be, bu arabaları ne güzel sıralamışsın, çok hoşuma gitti. Ben de oynayabilir miyim?" dedi. Efe çok şaşırdı. Babaannesi hiç böyle bir şeyler söylemezdi. Ama babaanne, "Sen benimle araba oynamazsın ki," dedi şaşkınlıkla. Kim demiş böyle bir şey? Ben de çocukken çok oyun oynardım. Hatta en sevdiğim oyun araba yarışıydı. Sen bana bu oyunu öğretir misin? Kuralları nasıl? O gün Hacer Hanım Efe'nin oyun dünyasına girdi. Arabaları yarıştırdılar, garaj yaptılar, yol çizdiler, puzzle yaptılar, hayali hikayeler uydurdular. Hacer Hanım hiç eleştirmedi. Sadece eğlendi ve Efe'nin hayal gücüne hayran kaldı. Sonuç şaşırtıcıydı. Bir sonraki ziyarette Efe, kapıda Hacer Hanım'ı karşıladı. "Babaanne, yeni bir oyun öğrendim, gel sana öğreteyim," dedi. Hacer Hanım bu değişikliği şöyle anlatıyor. "Ben yıllarca ona bazı şeyleri öğretmek için büyük çocuk gibi davrandım. Ama oyun çağında olduğunu unuttum. Ama onun dünyasına girdiğimde gerçek sevgiyi buldum." İşte anahtar burada. Torunlarınızı dünyasına girmeyi öğrenin. Oyunlarını küçümsemeyin, merak edin ve katılın.
Hayal dünyalarını eleştirmeyin, destekleyin. Sorularını geçiştirmeyin, ciddiye alıp yanıtlayın. Onlar gibi şaşırın, merak edin, heyecanlanın. Bu basit ama etkili değişiklik, torunlarınızın sizi sevimli, eğlenceli, güvenilir ve anlaşılır biri olarak görmesini sağlar. İkinci sır, sabır ve anlayışla yaklaşmak. Acele etmeyin, zamanlarını bekleyin. Çocuklar yetişkinlerden çok farklı bir tempoyla yaşar. Onlar için zaman kavramı bizimkinden tamamen farklı. Ve çoğu anneanne de bu tempoyu kavrayamadığı için torunlarıyla sürekli gerginlik yaşar. Trabzon'da yaşayan Ayhan Bey 68 yaşında, emekli bir şoför. 5 yaşındaki torunu Zeynep ile vakit geçirmeye çalışıyor ama her seferinde hem kendisi hem Zeynep gerginleşiyordu. Ayhan Bey klasik acele eden dede tipiydi. "Hadi çabuk, yemek soğuyor. Ne kadar yavaşsın, biraz hızlan. Şu ayakkabıları çabuk giy, geç kalacağız. Daha mı oynayacaksın, usanmadın mı? Çabuk çabuk, vakit geçiyor." Zeynep de Ayhan Bey'i görünce geriliyor, içine kapanıyor, bazen ağlayacak gibi oluyordu. Çünkü dedeyle birlikte olmak onun için stres, aceleci olmak ve sürekli uyarılmak demekti. Ayhan Bey bu duruma çok üzülüyordu. "Ben torunumu seviyorum ama neden benimle rahat değil? Neden hep gergin?" diye düşünüyordu. Bir gün oğlu Murat, Ayhan Bey'e şöyle dedi: "Baba, sen sürekli Zeynep'i acele ettiriyorsun. Çocuk senin temponla yaşayamaz. Onun hızına uyum sağlamalısın." Ayhan Bey bu durumun farkına vardığında büyük bir değişiklik yapmaya karar verdi. Zeynep'in temposuna uyum sağlamaya başladı. Artık acele ettirmek yerine şöyle davrandı: "Zeynep, sen hazır olunca söyle. Ben burada beklerim. Sen oyununu bitir. Acelemiz yok kızım. Çok güzel yapıyorsun. İstediğin kadar devam et. Bitirdiğinde bana anlat. Merak ettim. Vaktin var. Rahat ol." Bu değişiklik Zeynep üzerinde mucizeler yarattı. Artık dedeyle birlikte olduğunda kendini güvende, rahat hissediyordu. Hiçbir baskı yoktu. Ve Ayhan Bey şunu keşfetti: çocuklara sabır gösterdiğinizde onlar da size karşı çok daha sevecen, yakın ve açık davranırlar. Zeynep artık Ayhan Bey'e oyuncaklarını gösteriyor, hikayeler anlatıyor, sorular soruyor. Çünkü acele ettirilmeyeceğini, dinleneceğini biliyor. Torunlarınız yemek yerken yavaşsa bekleyin. Oyun oynarken oyuna daldıysa müdahale etmeyin. Size bir şey anlatırken uzun uzun anlatıyorsa sabırla dinleyin. Hazırlanırken yavaşlarsa acele ettirmeyin. Sabır, çocukların kalbiyle aranızda kuracağınız en güçlü köprülerden biridir. Buraya kadar olanlar size tanıdık geldi mi? Yorumlarda bize belirtin. Üçüncü sır, özel anlar oluşturun. Sadece ikimizin sırrı olsun torunlarınızla güçlü bağ kurmanın en etkili yollarından biri. Sadece sizin aranızda olan özel anlar, gelenekler ve sırlar oluşturmaktır. Bu ne demek? Başka kimsenin bilmediği, sadece sizin paylaştığınız özel aktiviteler, ritüeller, oyunlar. Bu özel anlar, torunlarınızın sizi bambaşka hissetmesini, size karşı özel bir yakınlık geliştirmesini sağlar. Antalya'da yaşayan Filiz Hanım, 62 yaşında, emekli bir hemşire. 9 yaşındaki torunu Çınar ile çok özel bir bağ kurmuş. Nasıl mı? Her cumartesi sabahı erkenden sadece ikisi gizlice mutfağa inip özel kurabiyeler yapıyorlar. Bu onların büyük sırrı. Ne anne baba biliyor ne de diğer torunlar. Bu sadece Filiz Hanım ile Çınar'ın özel zamanı. Çınar cumartesi yaklaştıkça heyecanlanıyor. "Babaanne, bu hafta hangi kurabiyeyi yapacağız? Ben yeni bir tarif buldum." Filiz Hanım da her seferinde farklı bir tarif deniyor. Bazen çikolatalı, bazen ballı, bazen renkli, bazen şekilli. Ama asıl güzel olan bu kurabiye yapma sürecinde yaşadıkları. Çınar babaannesine okuldaki arkadaşlarını anlatıyor, öğretmenleriyle yaşadığı sorunları paylaşıyor, gelecek hayallerini söylüyor. Filiz Hanım da ona kendi çocukluk hikayelerini anlatıyor. Eski oyunları öğretiyor, fısır fısır konuşuyorlar. Bu bizim sırrımız.
diyor Filiz Hanım. Kimse bilmez. Bu kurabiye sırrı onların özel bağı haline gelmiş. Çınar artık Filiz Hanım'ı görünce koşarak sarılıyor. Babaanne, seni çok özledim. Filiz Hanım şöyle anlatıyor. Bu özel anımız sadece bizim. Bu yüzden Çınar bana çok farklı davranıyor. Çünkü bizim bir sırrımız var. İşte bu yöntemin büyülü gücü. Torunlarınızla sadece sizin paylaştığınız özel anlar oluşturun. Bu bir oyun olabilir, bir hikaye anlatma geleneği olabilir, özel bir yemek yapma ritüeli olabilir, gizli bir bahçe köşesi olabilir. Sadece sizin bildiğiniz özel kelimeler olabilir. Önemli olan o anın sadece ikinizin olması, başka kimsenin bilmemesi. Bu özellik, torunlarınızın sizi diğer herkesin ayrı görmesini, size karşı çok özel bir sevgi ve yakınlık beslemesini sağlar. 4. sır, eleştirmeden sevgi göstermek. Koşulsuz kabul edin. Bu belki de en kritik sır ve çoğu anneannenin "keşke bunu yıllar önce bilseydim" dediği altın kural. Çocuklar, kendilerini olduğu gibi kabul eden büyükleri asla unutmaz. Ama sürekli eleştirilen, düzeltilmeye çalışılan çocuklar o büyüklerden uzaklaşır ve giderek mesafe koyar. Bursa'da yaşayan Serkan Bey 66 yaşında, emekli bir işçi. Başta 6 yaşındaki torunu Selin'e sürekli tavsiyelerde bulunuyordu. "Şöyle otur, bunlara dikkat et. O kadar yemek yeme, şişmanlarsın. Çok gürültü yapıyorsun, uslu dur. Saçını düzelt, dağınık görünüyorsun." Bu ne biçim davranış? Büyükler böyle yapmaz. Selin, Serkan Bey'i görünce huzursuz oluyordu. Her hareketi için uyarılacağını biliyordu. Sürekli bir şeyleri yanlış yapıyormuş gibi hissediyordu. Serkan Bey'in oğlu Selim bir gün babasına şöyle dedi. "Baba, Selin seni görünce geriliyor. Sen sürekli onu uyarıp duruyorsun. Bir çocuğun böyle mükemmel olmasını beklememelisin." Bu uyarı Serkan Bey'i derin düşündürdü. Gerçekten de Selin'i sürekli düzeltmeye, mükemmelleştirmeye çalışıyordu. Ama bu yaklaşımın Selin'i kendisinden uzaklaştırdığını fark etmemişti. Büyük bir değişiklik yaptı. Eleştirmeyi tamamen bıraktı, sevgi ve kabulü artırdı. Artık şöyle davranmaya başladı. "Selin'im, güzel torunum, seni çok özlemişim, gel buraya sarılalım. Ne güzel oyun oynuyorsun. Seninle vakit geçirmek beni çok mutlu ediyor. Sen çok özel bir kızsın, seni çok seviyorum." Bu değişiklik Selin'de büyük değişiklikler oluşturdu. Artık Serkan Bey'i görünce koşarak sarılıyor, ona oyunlarını gösteriyor, hikayeler anlatıyor, yanında rahat ediyor. Serkan Bey şöyle anlatıyor. "Ben onu daha iyi yapmaya çalışırken aslında onu kendimden uzaklaştırıyormuşum. Onu olduğu gibi kabul ettiğimde gerçek sevgiyi buldum. İşte çok önemli bir gerçek. Çocuklar eleştiri değil, koşulsuz sevgiyle büyür ve gelişir. Torunlarınızın davranışlarını sürekli düzeltmeye çalışmayın. Onları olduğu gibi sevin. Hatalarını sürekli uyarmak yerine güzel yanlarını öne çıkarın. Mükemmel olmalarını beklemeyin, çocuk olmalarına izin verin." Bu yaklaşım, torunlarınızın sizin yanınızda özgüvenli, mutlu ve rahat hissetmesini sağlar. 5. sır. Onlara değer verdiğinizi hissettirin. Fikirleri gerçekten önemlidir. Çocukların çok keskin bir sezgileri vardır. Kendilerine gerçekten değer verilip verilmediğini, sözlerinin önemsenip önemsenmediğini hemen anlarlar. Ve çoğu büyükanne büyükbaba farkında olmadan torunlarının fikirlerini önemsemeyerek onları küçük görüp bu değerli bağı zedeler. Artvin'de yaşayan Emel Hanım, 69 yaşında, ev hanımı. 8 yaşındaki torunu Arda ile ilişkisinde ciddi sorunlar yaşıyordu. Arda bir şey söylemek istediğinde Emel Hanım hep şöyle davranıyordu. "Çocuklar büyüklerin laflarına karışmaz. Sen daha küçüksün, bu konuları anlamazsın. Sus, büyükler konuşuyor. Saçmalama, öyle şey olmaz. Sen daha ne biliyorsun ki?" Arda da giderek anneannesiyle konuşmayı bıraktı. Çünkü söylediklerinin hiç önemsenmediğini, kendisinin değersiz görüldüğünü anlıyordu. Bir gün Emel Hanım'ın kızı Aylin annesine şöyle dedi. "Anne,
Arda sana bir şey söylemeye çalışıyor ama sen hiç dinlemiyorsun. O da artık seninle konuşmuyor. Farkında mısın? Emel Hanım bu durumu fark ettiğinde büyük bir pişmanlık duydu. Tamamen tersini yapmaya başladı. Arda'nın fikirlerini ciddiye aldı. Artık şöyle davranıyor. Arda, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Çok merak ediyorum. Çok güzel fikir bu. Bana daha detaylı anlatır mısın? Sen olsan ne yapardın? Senin çözümün ne? Bu konuda senin söyleyeceklerin var mı? Bu değişiklik Arda'yı çok şaşırttı. Gerçekten onu dinliyor, fikrini soruyor, önemsiyor, cevaplarını bekliyordu. Sonuç şaşırtıcıydı. Arda artık anneannesiyle her şeyi paylaşmaya başladı. Okuldaki olayları, arkadaşlarıyla yaşadıklarını, gelecek planlarını, hayallerini. Çünkü kendisini değerli, önemli hissettiği güvenli bir yer bulmuştu. İşte kritik nokta. Torunlarınıza gerçekten değer verdiğinizi hissettirin. Sorularını önemseyin ve cevaplayın. Fikirlerini dinleyin ve ciddiye alın. Hayallerini destekleyin ve besleyin. Hikayelerini sabırla ve ilgiyle dinleyin. Bu yaklaşım, torunlarınızın size güvenmesini, her şeyi sizinle paylaşmak istemesini sağlar. 6. sır. Mutluluk ve pozitif enerji yamak. Onların güneşi, oğlun son sır ama belki de en önemlisi, çocuklar mutlu, pozitif enerjili, keyifli büyükleri sever ve onların yanında olmak ister. Ama sürekli şikayet eden, olumsuz davranan, keyifsiz büyüklerden kaçarlar. İzmir'de yaşayan Hasan Bey, 64 yaşında, emekli memur. Başta torunları onu görünce pek sevinmiyordu. Çünkü sürekli şikayet ediyordu. Ah, bu dünya ne hale geldi. Eskiden böyle değildi. Her şey çok pahalı. Yaşanmıyor artık. Şimdiki çocuklar çok şımarık. Bizim zamanımızda böyle miydi? Televizyonlarda hep saçmalık var. Nasıl izliyorsunuz anlamıyorum. Torunları bu olumsuz enerjiyi hissediyor. Yanında, sıkılıyor, onunla vakit geçirmekten kaçıyordu. Bir gün Hasan Bey'in oğlu ona şöyle dedi. Baba, sen sürekli şikayet ediyorsun. Çocuklar bundan rahatsız oluyor. Onların yanında daha pozitif olsan, onlara örnek olsan daha iyi olmaz mı? Hasan Bey söylediklerinin farkında değildi. Oğlunun sözlerini düşündü ve bir gün kararını verdi. Şikayeti bıraktı. Pozitiflik yaymaya başladı. Artık torunlarıyla şöyle konuşuyor. Bugün çok güzel bir gün, harika hava. Seninle ne kadar eğleniyoruz, çok keyifli. Bu oyunu beraber oynamak ne güzel. Sen çok neşeli bir çocuksun, beni mutlu ediyorsun. Bu değişiklik torunlarında mucizeler yarattı. Artık Hasan Bey'i görünce seviniyorlar, ona sarılıyorlar, yanından ayrılmak istemiyorlar. Çünkü Hasan Bey artık onların güneşi gibi. Yanında olmak mutluluk, neşe ve pozitif enerji demek. İşte altın kural. Torunlarınızın yanında mutlu, enerjik, pozitif ve keyifli olun. Şikayet etmeyin, eğlenin ve güzellikler bulun. Geçmişi konuşmayın, anı yaşayın ve geleceği hayal edin. Problem bulmayın, çözüm üretin ve oyun yapın. Olumsuzluk yaymayın, sevinç ve mutluluk dağıtın. Bu enerji, torunlarınızın sizi özlemesini, sizinle vakit geçirmek için sebep aramasını sağlar. 60 yaşından sonra torunlarınızla güçlü bağlar kurmak, zorlamakla, dayatmayla, büyüklük taslamakla olmaz. Sadece doğru yaklaşımlar, anlayış ve samimi sevgiyle mümkündür. Bu 6 sırrı uyguladığınızda sabırlı olun. Her çocuk farklıdır, her ilişki farklı tempo ve yaklaşım gerektirir. Ama samimi olduğunuzda, sevgiyle yaklaştığınızda sonuçlar mutlaka gelir. Özetlersek, onların dilini öğrenin, dünyalarına girin ve büyük gibi davranmayı bırakın. Sabır ve anlayışla yaklaşın, acele etmeyin, onların temposuna uyun. Özel anlarınızı yaratın, sırlarınızı paylaşın, onlara özel hissettirin. Eleştirmeden sevin, koşulsuz kabul edin, mükemmellik beklemeyin. Fikirlerini önemseyin, kendilerini değerli hissettirin, dinleyin. Mutlu ve pozitif enerjinizi paylaşın, onların güneşi olun.
Eğer bu video size yeni ufuklar açtıysa, torunlarınızla ilişkinizi nasıl geliştirebileceğinize dair değerli ipuçları verdiyse, lütfen beğeni butonuna basın. Çünkü bu değerli bilgilerin daha fazla büyükanne ve büyükbabaya ulaşması demek, daha fazla torunun mutlu olması, daha güçlü aile bağları demek. Yorumlarda bizimle deneyimlerinizi paylaşın. Bu 6 sırdan hangisini denemeyi en çok planlıyorsunuz? Torunlarınızla yaşadığınız güzel, değişim meydana getiren anları bizimle paylaşır mısınız? Ya da hangi konularda en çok zorluk yaşıyorsunuz? Hangi konularda desteğe ihtiyacınız var? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü yaşlılık döneminin en değerli konularını, aile bağlarını güçlendiren kanıtlanmış stratejileri, mutlu ve huzurlu yaşlanmanın sırlarını sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Zil butonunu açarak yeni videolarımızdan anında haberdar olun. Bir sonraki videomuzda 60 yaşından sonra gelininizle mükemmel ilişki kurmanın 7 altın kuralı konusunu ele alacağız. Çünkü gelin kaynana ilişkisi de aile huzuru için kritik önemde. O zamana kadar torunlarınızla güzel vakit geçirin. Ve unutmayın, en güzel anılar, en değerli bağlar, basit ama samimi anlarda yaşanır. Hoşça kalın.